Merhaba sevgili takipçilerim. Umarım iyisinizdir. Tekrar biraz ara verdim biliyorsunuz siteyi de değiştirdim ama şimdi farklı bir şeyle yorumla yine beraberiz. Bu farklı yorumda 30 Nisan'daki 2022'nin ilk güneş tutulması ve neler var burada biraz onu anlatacağım. Sonra da burçlardan yani hangi burç nasıl hangi konularda etkileniyor gibi yine buna da dikkatimizi vereceğiz. Şimdi karşınızdaki gördüğünüz biliyorsunuz bir zodyak yani bir harita. Bu anın haritası diyoruz biz buna. 30 Nisan 2022'nin haritası. Burada önemli olan, bu haritada önemli olan şey ne? Bizim tutulma dediğimiz bir güneş tutulması, bir yeni ay aslında. Şurada yani ayın güneşi geçiyor olmuş olması. Tam 10 derece Boğa burcunda gerçekleşiyor bu yeni ay. Ve Boğanın 10 derecesinde güneşi olanlar özellikle daha fazla etkileniyor olacaklar. Önce onu söyleyeyim. Yani tam tepelerinde olmuş olacak. Yani bu ne demek? 30 Nisan doğumlu ve ondan sonraki işte 1 Mayıs, 2 Mayıs gibi burada doğmuş olanlar için gerçekten çok önemli bir tutulma olacak. Önce onu söyleyeyim. Şimdi biz bu tutulmada 2 tane stelyum dediğimiz yani birbirine yakın halay çeken gezegen veya işte ışıkları bir arada görüyoruz. Burada önemli. Bir tanesi zaten güneş ay bir tutulmada, bir güneş tutulmasında güneş ve ay yan yana demektir. Ay güneşin önünde demektir. Geçmiş yani hemen önünde yer alıyor demektir. Dolayısıyla 10 derece ay ve güneş beraber, hemen bakın yanında da 14 derece Boğa burcunda bir Uranüs var ki boğalar için 2018'de ilk böyle yaklaşıp bir vurmaya başladı Uranüs boğaları ve 2018'de başlayan bu değişim enerjisinin boğalar için özellikle 30 Nisan ve işte 3-5 gün sonrasında doğanlar için çok önemli bir tutulma olarak değerlendirebiliriz. Öyle söyleyeyim ben size şeyde. Dolayısıyla bu önemli bir değişim yılı olacak. Çünkü zaten hali hazırda enerji gelmiş bu 10 derece boğaların üzerine ve oradan milletin ağzını gözünü dağıtacak diyeyim ben size. Kötü anlamda demiyorum. Kötü anlamda demiyorum. Çünkü bu ayrıca çok güzel de bir tutulma bence. Sebeplerini anlatacağım şimdi. Yine devam edelim. Bu halayda bir de Boğa burcunda olan ve Kuzey Ay düğümü de yer alıyor. Yani burada bir dörtlü birleşim var diye bakabiliriz. Yani Kuzey Ay düğümü de Boğa burcunda ve o da zaten tutulmaması için böyle olması gerekiyor. O da yine bu stelyumun içerisinde ve o da Uranüs'ten etki alıyor. Şimdi ilk önce tüm bunlara baktığımızda neyi görüyoruz burada onu söyleyeyim size. Bir boğa vurgusu. Peki boğa vurgusu neyle ilgilidir diye dönüp baktığımda boğa vurgusu bir kere finans demektir, para demektir boğa. İki, boğa keyif demektir ve tutku demektir. Dolayısıyla dünya üzerinde baktığımızda ekonomik koşullarla ilgili bekleyeceğimiz büyük değişimleri görebiliriz burada. Beklemediğimiz sürpriz olayları. Neden sürpriz olay? Uranüs, bakın Uranüs şu arkadaş, Uranüs bize sürprizleri getirir. Ben her zaman eğitim verirken söylerim arkadaşlarımıza. Derim ki Uranüs için yorum yaptığınız zaman 50 yorum yapacaksanız gerçekleşecek olan 51.'dir. Çünkü öngörülemezdir. Öngörülemezdir. Sürprizleri anlatır. Dolayısıyla burada bir sürpriz ekonomik anlamda dünyada
bir sürpriz bekleyebiliriz. Bunu söyleyebiliriz. Ve bu sürpriz biraz böyle teknolojik paralarla ilgili, teknolojik yatırımlarla ilgili. Neden? Uranüs'te teknolojiyi anlattığı için. Demek ki bu kripto paralar, ki bunlar 2018'den itibaren, yani Uranüs'ün Boğa'ya girmesinden itibaren bu kripto para olayı gündeme geldi. Daha çok gündeme geldi diyelim. Ve burada bir de bunun yeni aile tetiklenmesi var. Burada kripto paralarla ilgili veya yeni yatırım, teknolojik yatırımlarla ilgili, teknolojik bu bankacılıkla da ilgili olabilir. İlla sadece yatırım anlamında kullanmamak lazım. Yani parayı ilgilendiren her alanda teknoloji ve sürprizi bekleyebiliriz bütün dünya üzerinde. Öyle söyleyeyim. Bu tetiklenecek ve bu öyle bir değişim yaratacak ki bizi, yani tüm dünyayı ve ülkemizi hani geleceğe taşıyacak ve gelecekte de bizi etkileyecek bir şeyin temeli atılması. Aslında Uranüs çok temel attırmaz. O sürpriz yapar, vurur gider. Ama buradaki olay biraz bu sürprizi uzun süre devam edeceği ve buradaki bu sürprizle gelecekteki bazı konuların da değişime uğradığını söyleyebiliriz. Buradaki bu stelyumdan bahsediyoruz. Yani birliktelik, halay efendim, halay. Evet. Gelelim diğer halaya. Yani bu diğer halay zaten başka bir halay bir kere. Onu söyleyeyim. Diğer halay da şurada bakın, ilk önce Jüpiter'le başlıyoruz. Çok enteresan. Jüpiter balığın 27, yani yaklaşık 28 derecesinde ve tamamen neredeyse aynı derecede de Venüs balıkta. Yani böyle bir şey gerçekten çok zor olan bir şey. Şimdi klasik astrolojide Jüpiter zaten balık burcunun yönetimidir ve burada büyük bolluğu getirir bir. İki, Venüs de yine çok güçlüdür balık burcunda. Bunların ikisi de sanatı anlatır, balık ve Venüs. Sezgileri anlatır, estetiği anlatır. Şimdi hem Jüpiter hem Venüs, ki Venüs Jüpiter'in küçüğüdür, öyle düşünün. İkisi bir arada kol kola 28 derece neredeyse balıkta ve Neptün'de o da modern astrolojide balığın yöneticisi. Bakın ne kadar çok balık var burada, görüyor musunuz? Ve o da 24 derece. Yaklaşık 24,5 derece. Ve o da her ikisi, Jüpiter ve Neptün, Venüs'ü araya almışlar ve beraber aslında burada bir halay var. Şimdi üçü de çok iyicil. Üçü de suyun çokluğunu anlatıyor. Üçü de sudan gelecek bereketi anlatıyor. Ama üçü de hassaslığı, ruhu ve sanatı anlatıyor ki bu da ayrı bir olay. Şimdi bir de burada, bu da yetmezmiş gibi, sevgili Mars, Ares'imiz, o da balık burcunda ama burada zayıf Mars. Mars balıkta zayıftır. Dolayısıyla yeteri kadar sanki o da yaklaşık 12 derece, 11 derece, 53 dakika, yaklaşık 12 derece. O da biraz enerjinin dağıldığını anlatıyor. Fakat sonuçta neyi görüyoruz burada? Bir toprak burcu olan Boğa burcunda bir birleşme var, bir güç birleşmesi ve su burcu olan Balık burcunda bir güç birleşmesi. Dolayısıyla doğal olarak diyoruz ki bu etkiden topraklar, yani ne oluyor? Boğa, Başak ve Oğlak burçları ve su burcu olan Yengeç ve Yengeç, Akrep ve Balık burçları. Ay, çok da güzel çizdim yani gerçekten. Evet. Bu burçlar
pozitif yönde etkilenecek demektir. Bir kere bunu söyleyeyim. Ha, bu diğerleri negatif mi? Hayır. Neden negatif değil? Çünkü Jüpiter iyileştirici gücünü, Venüs iyileştirici gücünü kullanıyor burada. Ve Boğa'da olan bu birleşimde kalıcılık getiriyor olaya. Onu da söyleyeyim. Bu arada dönüyoruz. Mars çok güçsüz bir durumda olmasına rağmen Mars'ın Uranüs'le ve Güneş ve Ay'la çok güzel bir açısı var ki bu açı çok destekleyici bir açıdır ve bu açı aynı zamanda yaşanan olayın fizik alemde vuku bulacağını, yani bir şey olacak. Yani bu içsel bir şey değil. Zaten güneş tutulması olduğu için içsel bir olay olmadığını, fizik alemde vuku bulacak olayların olacağını kendi hayatımızda da, dünyada da, ülkemizde de söyleyen bir enerji bu. Üstüne üstlük Mars buradan bu güneş ve ayı bir şekilde olan o az enerjisi de olsa destekleyecek. Yine çok güzel bir konudan burada bahsediyoruz. Burada Jüpiter ve Venüs'ün birleşimi ve Neptün de Kuzey Ay düğümünü destekleyecek. Yani arkadaşlar bir peri masalı anlatıyorum burada size. Bu da yetmedi. Sonra dönüyorum, diyorum ki Merkür 0 derece İkizler burcunda. Şimdi Merkür de burada çok kuvvetli. Neden çok kuvvetli Merkür burada? Çünkü ikizlerin yöneticisi. Ve yönetici olduğu yerde kendi gücünü ortaya koyuyor. Bir. İki, burada Plüton'la da keyifli bir açısı var. Zaten yani Merkür de kendi gücünü ortaya koyuyor. Yani zihinsel faaliyetlerimiz de çok pardon, kendi gücünü ortaya koyuyor. Şimdi sakın yanlış anlaşılmasın, sigara falan içmiyorum. Bu çok konuşmaktan olan faranjit dediğimiz şey. Evet, gelelim Satürn'e. Şimdi Satürn'ün zorlu açısı yok mu? Var. 24-23 Kuzey Ay düğümüne bir zorlu açı yapmış ama burada Satürn'de klasik astrolojide güçlü olduğu Kova'da. Şimdi bu da yine çok güzel bir olay. Gelelim burada Şiron'a. Şiron'da 14 derece Koç'ta. Baktığımızda Şiron'un böyle çok belirgin bir açısı var mı? Çok belirgin bir açısını görmüyorum. Yani konumuz aslında Şiron harici bir konu ve burada bir iyileştirme, bir sanat, duygu, bunun uzun soluklu olması gibi ekonomik konuların içinde olduğu, sanatın içinde olduğu, estetik ve keyfin içinde olduğu bir dönemi anlatıyor. Şimdi dönüp kendi ülkemize baktığımızda veya İslam alemine baktığımızda neyi görüyoruz? Tam da bizlerin en sevdiği bir bayram, adı üstünde bayram var. Ayın 30'u ve sonrası. Şimdi demek ki burada çok sevgiyle kutlayacağımız bir bayram. Neden çok sevgiyle kutlayacağımız bir bayram? Uzun yıllardır, yaklaşık 2 sene herhalde oldu, 2,5 sene de olmuş olabilir. Bizim artık birbirimizi öpebileceğimiz, çünkü niye öpebileceğimiz? Biliyorsunuz bayramlarda ziyaretlerin bile yasak olduğu zamanları yaşadık biz. Ve şimdi artık birbirimizin yüzüne bakacağımız, kim ne zaman ölecek olan var mı diye düşüneceğimiz bir zaman değil, birlikte bu güzel günlerimizi kutlayacağımız bir dönem. Bence önemli bir bayram ve dünyanın yarısı neredeyse, İslam alemi diyelim, hepsi bunu yaşayacak. Bir kutlama, bir balık bu anlamda aynı zamanda dini anlatan, dine dört elle sarılmayı anlatan, biraz fanatikleşir, idealize eder çünkü balık ve Neptün de burada bazı olayları idealize ediyor. Yani hani oturup
şükür duası belki de yapacağımız bir dönemi anlatıyor diye düşünüyorum. Şimdi diyeceksiniz ki Hristiyanlarda ne var? Vallahi bilmiyorum. Ben genelleme yapıyorum yani biraz şeyde. Evet. Şimdi bu baktığımızda bunu göreceğiz. Şimdi bazı astrologlar yok sağdan geldi, yok soldan gitti. Yok yani ben çok net size söyleyeyim. Ben bugün ilk defa ki tutulmanın 4 gün önce 4 gün sonrası en önemli zamanlardır. Yaklaşık bir senedir benim biliyorsunuz ben bir ikinci üniversite okuyorum. Orada ilk defa arkadaşımın yüzünü görebildim. Çünkü hep şeyliydi bu işte ağzımıza koyduğumuz neydi onun adı işte maskeliydi. İlk defa bugün yüzünü gördüm. Ne kadar güzel bir insan dedim gibi düşünün. Benim için çok manidar ve anlamlı bir gündü örnek. Çoğumuz için birbirimizi yeni gördüğümüz çok güzel enerjilerin olduğu bir zaman. O yüzden lütfen kıymetini bilin, güzellikleri yaşamayı ve bunları anda yaşamayı unutmayın. Ben çok sevmiyorum böyle ahkam kesip şunu şöyle yapın, bunu böyle yapın. Olanı anlatayım, siz nasıl isterseniz öyle kullanın diyeceğim ben size. Bu anlamda baktığımızda. Şimdi peki bu anlamda neler olabilir? Ona bakalım. Bir kere burç burç biraz da anlatayım size ve ilk olarak Koç burcuyla başlayalım. Ayın 30'undaki bu Güneşin ve Ayın birleşimi Koç'un para evi dediğimiz maddi kaynaklarını anlatan alanda olacak. Şimdi burada Koç burcu bir arkadaşım var. Bana bir şey gönderdi. İşte birlikte de bir iş kuracağız. Ve o iş için çok güzel böyle bir bizi maddi anlamda destekleyecek bir şeyi gönderdi, bir bilgiyi gönderdi diyeyim size. Ve kendisi de yeni bir işe başlayacak Koç arkadaşım. Ve bu maddi anlamda gerçekten uzun süredir almadığı kadar çok para alacak ve uzun süredir yaptırmak istediği kendini maddi anlamda güvenceye almak olan işte sigorta vesairesini yaptırabilecek bu onun için bir şeydi. Bu bir çok basit bir Koç burcu örneği. Yani gelecek para faydalı bir para olacak, maddi. Kendinizin değerli olduğunu sevgili koçlar sonunda anlayacaksınız. Ben bu evi aslında paradan çok değer evi diyorum. Biz kendimize ne kadar değer veriyoruz? Mesela bu arkadaşım için uzun süredir çalışmıyordu. Kendi gelirini sağlamak yerine sağlıyordu ama hani böyle bölük pörçük, freelance yaptığı işlerden. Bazı ay kazanıyordu, bazı ay kazanmıyordu. Eşinin parasıyla geçiniyordu ama şimdi uzun süredir, çok uzun süredir ilk defa düzenli bir para akışı gerçekleşecek ve kendinin uzun süredir değersiz hissediyordu. Çünkü uzun yıllar çalışmış, ara vermişti çocuk yüzünden. Şimdi kendinin tekrar değerli olduğunu ve uzun yıllar sonra işe girdiğinde de para kazanabileceğini görecek. Daha henüz görmedi ama görecek diyebilirim sevgili koçlar. O yüzden tabii hepinizde böyle olacak mı? Hayır, işiniz gücünüz vardır, çalışıyorsunuzdur ama sizi de mutlaka maddi anlamda güzel bir şekilde destekleyecekler. Beklemediğiniz paralar, sürprizler. Bunu öncelikle düşünün. Sonra gelelim sevgili boğalara. Şimdi boğa burçları için bu tabii daha da önemli. Neden? Çünkü bu bir yeni ay, yeni başlangıç demek. Bunu başta anlattım ama tekrar edeyim. Yanında Uranüs var. Beklemediğiniz ani bir teklif gelmesi ve hayatınızda yeni bir başlangıcın olması. Zaten kuzey ay düğümü, güney ay düğümü de sevgili boğalar 1-7 yani sizin ve karşı burcunuz ayın 16 Mayıs'ta da bu Akrep burcunda bir ay tutulması olacak. Yani sizin karşı tarafınızda iş ortaklığı, ortaklık, evlilik gibi konular olduğu için bu konularda bir iyileşme, bir sürpriz beklemenizi
bekleyeceğinizi söyleyebilirim. Yani hayatınızda beklenmedik ani değişiklikler, bu bir ilişki teklifi olabilir, bu bir iş ortaklığı teklifi olabilir, bu bir taşınma olabilir, ama hayatınızı ileride de devam ettireceğiniz bir yere taşınma olur. İleride yapacağınız işle ilgili bir teklif olur gibi sizi gelecekte de çok etkileyecek olan olayı yaşatacak. Şimdi gelelim sevgili ikizlere. Evet, sevgili ikizler, sizin içinse dönüp baktığımızda sizin için biraz daha zor bir alanda sanki olacak. Yani 12. ev dediğimiz alanda yeni ay olacak. Fakat buradaki Jüpiter, Neptün, Venüs ve Mars da Balık burcunda sizin 10. ev dediğimiz, yani kariyeriniz alanında. Demek ki kariyerinizde öyle bir değişiklik olacak ki sosyal statünüzde siz kendi değişiminizi sağlayarak bu sosyal statünüzde bir değişim yaratacaksınız. İçsel olarak yeni bir ikizleri kabul edeceksiniz ve o yönde ilerleyeceksiniz. Sizin için de yine olumlu diyebilirim. Gelelim sevgili yengeçlere. Evet, sevgili yengeç burcu. Dönüp baktığımızda bu yeni ay sizin 11. ev, yani arkadaşlık, eş, dost evinizde gerçekleşecek. Vizyon burası, network. Bir kere network'ünüz değişecek. Yeni insanlar, hiç tahmin etmediğiniz insanlar network'ünüze girecek ve bir hayalinizi gerçekleştirme şansına sahip olacaksınız sevgili yengeçler. Burada Jüpiter'in, Venüs'ün ve Neptün ve Plüton'un konumu sebebiyle de sizin için gerçekten maddi anlamda da getirileri olan bir tutulma olacak diyebilirim. Evet, gelelim sevgili aslanlara. Sevgili aslanlar, bakın sizin için hangi alan bu? Burası sizin yeriniz ve şurada da evet, burada da 10. evinizde bir yenilik, bir başlangıç. Çoğu aslan kariyerinde önemli bir yere gelecek. Yeni bir başlangıç yapacak. Ve bu yapacağı başlangıçla beraber çok da para kazanacak ve gerçekten uzun süredir beklemedikleri kadar çok maddi kazançları olacak ve sosyal statüleri artacak ki bir aslan daha ne ister? Daha ne ister? Evet, bilmiyorum vallahi daha ne ister. İstediği şeyler gerçekleşecek. Gördünüz mü? Sadece toprak ve sulardan bahsetmiyoruz burada. Evet. Gelelim sevgili Başaklara, yani benim burcum, Başak dostlarım. Bakalım bizim hangi alanımızda, nerelerde oluyor ve Başaklar için yenilik, uzaklar, yurt dışı, yabancılar, akademik kariyer. Şimdi Uranüs Başak Burcu'na girdikten sonra ben mütercim tercümanlığa başladım üniversiteye. Bir 9. ev konusu, yani uzaklar, yabancılar, yani yabancı dil ve aynı zamanda da bir akademik, yani üniversiteye başladım. Kursa gitmedim sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla burada baktığımızda Uranüs buradan yeni bir ay olduğunda burada gene bu konularda bir yeniliğe başlamak. Aslında aynı zamanda burası bir sonraki kariyerimiz için başlangıç yeri de, hazırlık yeri. Şimdi bir Başak olarak hayatımızı değiştirmeye yavaş yavaş başlıyoruz ve yaşayacağımız bir yenilikle, kuvvetle muhtemel
bir eğitim vermeyle ve şeyle, ki benden eğitim isteyen astroloji bir firma oldu. Bu bizi yeni kariyerimize taşıyacak. Bu anlamda oldukça önemli. Peki Başakların 9. evinde yeni ay olurken ilişkiler evi olan, yani karşıt burcu Balık'ta da Jüpiter, Venüs, Neptün, Mars. Vallahi ne diyeyim, yani ben oturuyorum, bekliyorum. Bu Jüpiter, Venüs, Neptün, Mars birini mutlaka hayatımıza getirecektir. Bunlar kuvvetle muhtemel sürpriz gelişmelerle hayatımıza girecek biri olacak bu. Şimdi bazı astrologlar Neptün'ün bu konumunu, Venüs'ün bu konumunu, Jüpiter'in bu konumunu çok bir yanılgı, bir aldanma, bir ayakların yerden kesilmesi olarak algılıyor. Yani aslında doğru. Ama ben de şunu savunuyorum. Ya o kadar ayaklarımız da yere basmasın bir zahmet ya. Birazcık da arada sırada sevgili Başaklar, bizim de aklımızın bir karış havada olması gereken, böyle her şeyi analiz etmek yerine şu Balık tarafına gitmemizi sağlayacak kader var yahu. Çalışarak da hiçbir şeyi değiştiremiyor olabilirim yahu diyebileceğimiz bir dönemi söyleyecek bize. Bizim kontrolümüz dışında her şey. Korkalım mı? Hayır, hiç korkmayalım. Çünkü bize hiç zararı olmayacak. Gitmemiz gereken yola bizi paşa paşa ilişkiler konusunda, iş ortaklığı konusunda götürecek. Ki ben bir Başak olarak da bayramdan sonra hemen yeni bir firma kuracağım ve yeni arkadaşlarla yeni bir iş ortaklığına gireceğim. Evet. Peki o zaman gelelim sevgili terazilere. Sevgili teraziler neler yaşayacaklar ayın 30'undaki tutulmada? Evet, onlar için burası para evi, yeni ay para alanlarında olacak. Çok da şahane olacak yani para alanında olan bu yeni ay. Çünkü onlara sürpriz paralar getirecek. Veya yaptıkları bir yatırım, pek yatırım yapamaz teraziler de, geliri olacak şeklinde düşünebiliriz. Dolayısıyla biraz terazi anlamında bu anlamda para konusu ön planda olur diye düşünüyorum. İş hayatında terazinin ve sağlık, aslında işten çok burada bahsetmem gereken şey sağlık alanında bir iyileşme, bir şifa. Bu çok önemli. Çünkü eğer sağlık problemi olan terazi varsa, ki genellikle fazla yemeden kaynaklı, keyiften kaynaklı problemler yaşayabilirler. Burada gündemde olur ama bunun iyileşmesine yönelik bazen belki birazcık gündelik hayatında bazı ufak tefek aksaklıklar çıkartabilir Mars'ın bu konumu. Ama bunlara çok da takacak değildir bir terazi. Evet, gelelim sevgili yükselen burcum Akrep'e. Bakalım akreplere neler getirecek. Şimdi sevgili akrepler, sevgili yükselenler, bizler için gerçekten çok çok önemli. Neden önemli? Kuzey ay düğümü boğada olduğu için güney ay düğümü de 23 derece akrepte demektir. Dolayısıyla akrepte gezegeniniz var ise özellikle 23 derecesinde, akrebin sonuna doğruysa doğumunuz, buralarda gerçekten sizin hayatınızda önemli bir etkileşim olacak. Hangi alanda? Karşıt evinizde. Yani ilişkiler. Bunu hep söylüyoruz. Yani gerçekten akrepler için yeni ilişkilerin gelmesi. Yeni neden? Burada Uranüsyen bir. Yani bir anda hayatımıza birinin girmesi ve şaşırmamız, ki
Akrepler çok öyle bir anda insanları hayatına almazlar. Neden? Bizler çok şüpheci olduğumuz için öyle tartarız falan filan. Ama bu sefer tartma şansımız var mı? Hayır, yok. Ve bir diğer konu, hadi burası evlilik, ortaklık alanında. Beklemediğimiz bir ortaklık, bir evlilik teklifi, bir ilişki teklifi, ciddi bir ilişki teklifi geleceği gibi. Bakın Jüpiter, Venüs, Neptün de yine ilişkileri anlatan, aşk ilişkilerini anlatan, çocukları anlatan. Şimdi bazı akrepler, evli olan akreplerin çocuk sahibi olması veya çocuklarının hayatında güzel gelişmeler olması veya bazı akreplerin sanatsal taraflarının çok artması ve bunun getireceği maddi olanaklar olabilir. Bazı akreplerin dediğim gibi evlilik gibi böyle çok ciddi ilişkiye girmesi söz konusu olacaktır. Ama her ne olursa olsun bu sürpriz olacak ve her ne olursa olsun bizi mutlaka gelecekteki ilişkilerimize, ortaklıklarımıza taşıyan bir tema olacaktır. Şimdi dönüp baktığımızda gerçekten akrep içinde şahane bir dönem diyebilirim. Özellikle yükselen burcu akrep olanlar için, yani kimler, benim gibi yükselenleri akrep olanlar için önemli bir dönem. Evet, gelelim sevgili yaylara. Yay burçlarının da iş hayatını anlatan alanda gerçekleşiyor. Şimdi Uranüs 2018'de Yay burcuna girdikten sonra yayların işleri bir türlü tam tıkırında gitmedi. Yani iyi gitti de işte o işten ayrıldılar, bu işe geçtiler, emekli oldular, başka işler yaptılar. Şimdi sürpriz bir iş teklifi bakın. Netim sevgili yaylar. Hayal ettiğiniz bir iş teklifi. Burada çünkü hayallerinizin gerçekleşmesi konusu olduğu için söylüyorum. Evinizde mutluluk, keyif ve evinizde bolluk, ev almak, ev satmak gibi gerçekten sizi çok mutlu edecek veya kimi evli yayların çocuk sahibi olması, yayların kendilerini ortaya koymalarıyla ilgili de çok keyifli süreçler olacaktır. Gelelim Oğlak burçlarına. Şimdi sevgili Oğlaklar, ne dedik? Hem topraklardan hem de sular, her ikisi çok güzel etki alıyor. Siz de hem balıktan şahane etki alacaksınız. Özellikle Oğlak'ın son derecelerinde doğmuş olanlar veya yükseleni Oğlak olanlar gerçekten hayatlarına yeni insanları alacaklar ve mutlu ve mesut bir şekilde yaşayabilecekler. Onu bir kere net bir şekilde söyleyeyim. Evet. Şimdi aynı zamanda kardeşler ve kardeş kadar yakınlar, projeler, iletişim alanınızdaki bu Jüpiter, Venüs ve Neptün birleşimi gerçekten sizin sezgilerinizin çok artmasına sebep olacak. Siz çok sezgilerini kullanmaktan hoşlanan bir burç değilsiniz. Ama belki hayatınızda uzun süredir ilk defa sezgilerinizi kullanmak durumunda kalacaksınız ve bu da sizin için çok güzel kapılar açacak. Hayatınızda aşktan yana, çocuktan yana mutluluk dolu süreçler olacak sevgili oğlaklar. Ve özellikle bildiğim, şimdi bir tutulma 4 gün önce 4 gün sonrası çok etkiler ama tutulma süresi kadar kimi astrologlar etkili olacağını söyler. Kimi de işte 6 ay 8 ay gibi söylemler var. Şunu söyleyebilirim ama bakın Haziran'ın 5'inde bir LGS sınavı var. Pek çok Oğlak Burcu'nu çok ilgilendiren. Çünkü çocuklarını oraya onlar isterler. Ciddi oldukları için bir başarılarını görmek isterler. Buradaki bu Jüpiter Venüs Neptün birleşimi
Ve yeni ay Uranüs'le beraber birleşimi çocuklarının beklemediği kadar sürprizli bir sonuç getireceğini söylüyor sevgili oğlaklar. O yüzden keyifli olun. Gelelim kova burçlarına. Evet. Şimdi diyeceksiniz ki herkese çok güzel, çok güzel, toprak değilim, su değilim. Evet, toprak değilsin, su değilsin ama senin de Jüpiter, Venüs, Neptün birleşimin para evinde. Para geliyor kovalar. Para geliyor. Siz parayı seversiniz. Çünkü para sizin özgürlüğünüzü sağlar. O yüzden seversiniz. Yoksa parayı alayım da biriktireyim de efendim şunu yapayım diye. Özgür olmak için parayı kazanmak istersiniz ve para gelecek size. Netim söylüyorum sevgili kovalar. Bir. İki, sizin aile ve yuvada ani beklemediğiniz bir değişiklik. Örneğin bir ev değişikliği sürpriz. Sürpriz bir yuvaya birinin katılması sürpriz. Ne bileyim bir çocuğun olması veya birinin evde evlenmesi gibi. Çok sürpriz ama sizin için çok önemli, çok güzel bir süreç olacak sevgili kovalar. Ve gelelim bu yılın en şanslı, zaten bence hayatı boyunca en şanslı olan sevgili balıklar. Zaten tüm sistem sizi destekliyor ve bu yeni ay boğadaki bu yeni ay sizin için gerçekten yeni bazı konuları başlatmanız. Kiminiz kendi işini kurabilir sevgili balıklar. Başka bir iş kurabilir ve ya bir projeye başlayabilirsiniz. Ve bunlar ama böyle beklemediğiniz ani sürpriz gene gelişmelerle olacak. Tüm sistem sizden yana. Sadece bu kadar çok suda sizin burcunuzdaki bu kadar iyicil gezegen size diyor ki bu süreçte önemli bir süreç. Biraz atıl kalabilirsiniz ama burada bir şeyleri mutlaka ekeceksiniz. Yani sizinki hemen vuku bulmayabilir. Bir yavaş yavaş bir süre sonra vuku bulabilir. Çünkü siz korkularınızla hemen atılmak, zıplamak, hoplamak istemeyebilirsiniz. O yüzden diyorum ama her ne olursa olsun sizin için mutlaka faydalı olacaktır diyebilirim. Evet. Şöyle hepinizin yolu açık ve keyifli olsun. Sevgiler ve güzel güneş tutulmaları.